İyi akşamlar sevgili dostlar. Umarım iyisinizdir, iyi bir gün geçirmişsinizdir. Bugün gene karşınızdayım. Gene güzel haberlerim var. Bir önceki yayında da gene ilginizden dolayı, yorumlarınızdan dolayı teşekkür ederim. Her yayın bunu söylüyorum artık. Ben bir önceki yayındaki beğenileri, like'ları, yorumları cevaplıyorum. Çok uzatmadan ben bugünün hemen programına geçeceğim. Bugün neler anlatacağız? Evet, İspanyol basınında Arda Güler, biliyorsunuz ki Arda Güler gene gol attı. Yani hatta ikinci yarı oyuna girdi, golünü attı ve İspanyol basını yazdı bunu. Mbappe ile yumruk yumruğa kavga. Evet, bildiğimiz Mbappe, işte dünya starı Mbappe yumruk yumruğa kavga etti. Kimle? Onu anlatacağım. Şampiyonlar Ligi'nden men edilecekler. T-Bag Bagwell merhaba demiş. Hoş geldin T-Bag. Umarım iyi bir yayın olur, izleriz. Zaniola'dan kötü haber. Bu Zaniola'dan kötü haber hem milli takım hem Aston Villa hem Galatasaray'a, yani üçü bir arada bir kötü haber. Beşiktaş'ta 6 yolcu, 6 kişiyle yollar ayrılacak. Onları anlatacağım ve F1'in, Formula 1'in efsanesi Michael Schumacher'den yıllar sonra bir haber var. Onu anlatacağım, detaylandıracağım. Hemen geçelim programımıza. İlk haberimiz Arda Güler. Artık Arda Güler biliyorsunuz ki yani takıma girdi, adapte oldu, gollerini atıyor falan. Bir önceki yayında da anlatmıştım. Yani bundan sonraki maçlar artık hep böyle Arda Güler'e ilk 11 çıkacağı söylenmişti. Bu hatta böyle menajerler aracıyla söylenmişti. Ancelotti'nin demeçleriyle söylenmişti. Ancelotti'nin direkt Arda Güler'e bundan sonra hazırlıklı ol, hep ilk 11 çıkacaksın lig sonuna kadar. Bunu söylemişti ama fakat Ancelotti biliyorsunuz ki fikir değiştirdi. Şimdi artık Arda Güler ilk 11 çıkmayacak. Yani Şampiyonlar Ligi maçlarına kadar yalnız yanlış hatırlamıyorsam zaten bir maç kaldı ya da en fazla 2 maç kalmıştır. Şu İngiltere'de bitiyor. İngiltere'de sadece bir maç kaldı. İşte İspanya'da da aynı durum söz konusu. Artık o maçlarda da Arda Güler yedek olarak soyunacak ama muhtemelen görünüyor ki Arda Güler ikinci yarı oyununa girecek. Peki Arda Güler'le ilgili neler yazdı çizdi? İşte 62. dakikada girdi oyuna, 81. dakikada sol ayağıyla yaptığı vuruşla, çaprazdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Hatta o golü izlerseniz, ben şimdi telif noktasından dolayı, telif haklarından dolayı o golü veremiyorum kendi kanalımda ama ya golü izlerseniz ben golden daha çok veya etraftakilerden daha çok şuna dikkat çektim. Golden hemen sonra Ancelotti'nin böyle bir geriye dönük bir tebessümü var. Yani böyle şaşırıyor gerçekten, hani ne yaparsa yapsın bu çocuk gol atıyor diyor. İyi yayınlar Özge Avcı, teşekkür ediyorum. Umarım iyi bir yayın olur. Arda'nın önümüzdeki sezon takımdan ayrılacağı dedikoduları vardı. İşte kiralık olarak bir kulübe gideceği, hiçbir şekilde satılması düşünülmüyor zaten Arda Güler'in ama bu olmayacak çok büyük ihtimalle. Daha önceki yayınlarda da söyledim. İspanyol basınının ben şu anda özetini geçiyorum. Bugün yazılanları, çizilenleri. Luka Modric'in sene sonunda ayrılması söz konusu ve Arda Güler de onun yerine monte edecek. Evet. Hemen hızlıca İspanyol gazetelerinde Arda Güler hakkında neler yazılıp çizilmiş onlara bakıyorum. Dario Az. Arda Güler açıklanamaz. Mübarek bir oyuncu demiş. Yani o mübarek muhtemelen bir çeviriden kaynaklı. Hani böyle insanüstü demek gibi bir şey. Muhteşem bir gol attı. O her zaman doğru yerde. Seken bir top ayağına geldi ve defans oyuncusunu geçerek pozisyonu ustalıkla gole çevirdi. Son dokunuş gol avcısı Arda Güler'in kramponlarından geldi. Barnebao'da fırtınalı bir gece, mutlu son ve Arda Güler fırtınası demiş. Gözler Wembley'de demiş bu arada son nokta olarak. Carlo Ancelotti saf bir orta saha oyuncusu olarak yetiştirmeyi planladı. Arda Güler'e yarım saat verdi. Arda şu anda için bir keskin nişancı olduğunu gösteriyor demiş. Üst üste 3. maçta da gol attı o. Bu partinin son konfetisiydi diyerek de bir göndermede bulunmuş. Umarım bu son konfetisi mecaz anlamda kullanılmamıştır. Sonuçta oradan farklı bir anlam çıkıyor. Marca, İspanya'nın en büyük gazetelerinden biri. Marca gazetesi, hatta bana kalırsa Avrupa'nın en iyi spor gazetesi. Arda Güler 61'de Kamaminga'nın yerine oyuna girdi. Yakalanan bir başka şans ve bir pozisyonda 4. golünü atan Arda mükemmel bir hatıra bıraktı. Yıldızı parlıyor. Sadece bir çeyrekte bunu yapabiliyorsa gerisini siz düşünün. Yani bir çeyrekte, işte bir maçın çeyrek kalan kısmında bunu yapabiliyorsa işte 90 dakika oynadı, neler yapacak? 90 dakikaya yakın da oynadı. Genelde şöyle ikinci yarı oyununa girdiklerinde daha çok etkili oluyor Arda Güler. Barbaros kolay gelsin. Hoş geldin Barbaros. Devam ediyoruz. Mundo Deportivo
Deportivo Arda Güler ateşi sürüyor diye sür manşet geçmişler. Yani Mundo Deportivo'yu şöyle açıklayayım. Arda Güler için yani Real Madrid'in maçını ayrı vermiş. Arda Güler altında böyle sür manşet olarak vermiş. Acayip bir haber yapmışlardı yani. Vinicius Bellingham'ı yakalamak için 2 gol atarken Arda Güler ateşi de devam ediyor. Güler oyuna girdikten kısa bir süre sonra ceza sahası içine skoru 5-0 yaptı. Eski Fenerbahçeli oyuncu bu sezon kanatta oynayarak şimdiden 4 gol attı. Bu da enteresan bir şey. Her tarafta yazılıp çiziliyor ki Arda Güler'in kendisi de bu konuda bir açıklama yapmıştı. Luka Modric'in yerine monte edilmek isteniyor Arda Güler. O pozisyona, o noktalarda oynatılmak isteniyor. Fakat Arda Güler'in şu anda son 4 maçta hep kanatta oynattı. Bu da böyle değişik bir bakış açısı Ancelotti'nin. Veyahut da işte geriye daha koymak istemiyor mu? Henüz oraya yeterli değil mi? Yoksa farklı alternatifler mi düşünüyor? Bunu da biz gelecek zamanlarda öğrenebileceğiz. Devam ediyoruz. İspanyol basınında Arda Güler hakkında ne yazmışlar? Planet Madrid. Takımın verdiği tepkiye bakın. Bakın bu çok önemli bir haber. Arda Güler iyi bir oyuncu olmasının ötesinde tüm Madridlerin sevgisini kazanmış durumda. Arda soyunma odasında da çok seviliyor. Bir gol attığında harika maç çıkardığı takımın verdiği tepkiye bir daha bakın diyor. Yani şunu söylüyor. Arda Güler gol attığında bir anda herkes ona böyle bir sevgi yumağıyla sarılıyor. Farkında mısınız bilmiyorum. Ya acayip bir şekilde onu takımda böyle kendini kazan. Bazı oyuncular var böyle bir tık soğuk geriden davranıyorlar. Onlar gözden kaçmadır. Hatta daha genç oyuncular ama yaşı daha büyük olan oyuncular özellikle Modric, Kroos gibi oyuncular yani Arda'ya inanılmaz bir sevgi gösteriyor. Valverde de öyle. Camavinga da öyle inanılmaz. Rüdiger'le araları çok iyi. Gerçekten enteresan. Rüdiger'le böyle kanki gibi olmuşlar resmen. Arda Güler seviliyor. Mbappe ve Endrick'in gelişine rağmen yani bu şöyle Mbappe'nin gelme ihtimali var ya Real Madrid'e. Türk oyuncu Madrid'in planlarında yer arıyor diyor. Bu çok önemli. Zaten şöyle Mbappe gelirse forvete mi koyar yoksa sağ açıkta mı onu değerlendirir onu bilmiyoruz ama Arda Güler'i şu an sağ açıkta değerlendiriyor. Carlo Ancelotti. Mbappe gelince ne yapacak bilmiyoruz. Gerçekten de Mbappe geldiği zaman Vinicius, Mbappe, Rodrigo'lu arkada da Arda Güler ve Kroos'lu bir takım dizilişi, ön hat dizilişi acayip bir şey yapabilir yani. Ne diyor? Antrenmanlarda oyuncunun Luka Modric'in doğal alternatif olabileceği vurgulanıyor. Hırvat oyuncunun sözleşmesi sadece 1,5 ay sonra sona eriyor ve görünen o ki Modric kulüpten ayrılmak üzere. Bunu da ne yazmıştı? Planet Madrid yazmıştı. Ancelotti, Ancelotti'nin sözlerine geçelim. Maç sonrası Ancelotti'ye Arda Güler'le de ilgili soru soruldu. Arda Güler'le ilgili soruya cevap veren Ancelotti şunları söyledi. Elbette genç futbolcularımıza çok büyük sevgi duyuyoruz. Arda çok iyi ilerleme kaydediyor. Doğal bir yeteneği var. Olmayacak anlarda bile gol atıyor. Ve bu kadar konuştu Arda Güler için. Daha uzun konuşmadı ama çok önemli bir konuşma. Çünkü bu Ancelotti'nin Arda Güler'le ilgili planlarının kalıcı olduğunu da gösteriyor. Yani bir kiralanma söz konusu oyuncuyu demoralize edebilir. Bir yorum daha var hemen 11 numara Bale gibi düşünüyor sanırım. Arda'yı Ancelotti. Evet belki de olabilir. Belki de olabilir. Evet, 11 numara gibi de düşünebilir. Çok doğru bir yaklaşım Barbaros. Evet Ancelotti bunları söylüyor Arda Güler için. Doğal bir yeteneği var. Olmadık anlarda bile gol atıyor. Şimdi işin komik tarafına geçiyoruz. Bu durum soyunma odasında Ancelotti'nin bu sözleri Arda'ya söylenmiş. Kimin söylediği bilmiyoruz ama nerede yazıyor? Defense Central'da yazıyor. Neden Defense Central'da yazması önemli? Defense Central'ın bir Real Madrid yandaşı bir gazete diyebilirim. Yani yandaş diyebilirim. Çünkü tamamen Real Madrid üzerine çalışan bir gazete. Onun muhabirleri her yere girebiliyor, çıkabiliyor. İşte antrenman sahasına giriyor, soyunma odasına giriyor. Sürekli olarak takımla iç içeler ve özellikle bir haber çıkartmak isterse Real Madrid Defense Central üzerinden istediği haberleri basına servis edebiliyor. O yüzden önemli. Genel olarak da oyuncuların içindeki o diyalogları, muhabirleri duyduğu için onları da hemen haberleştiriyorlar. Bu anlamda da çok önemli. Arda Güler'e denmiş Ancelotti böyle diyor demiş senin için. Arda Güler de hoca haklı demiş. Gülmüşler falan. Böyle bir ortam olmuş. 4 gol attım attıkça atıyorum demiş. Her maç atıyorum demiş. Böyle bir cevap vermiş açıkçası. Ona sözleri hatırlatana. Yani bu da Arda Güler'in birazcık da böyle şaka ile karışık bir dokunduruş. Yani beni oynattığın her maçta atıyorum. Demek ki beni oynatmam lazım
gibi bir yaklaşım. Hemen bir yorumlara bakalım. Modric yerinde oynayacak bu kesit. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Modric yerinde ama Barbaros'un da söylediği haklı. 11 numara da olabilir. Bence de iyi olur Modric yerine ama orada sol sağ orta komple bir oyuncu sırıtmaz. Asla da aralarda kalmaz gibi. Aralarda da kalmaz diyor Barbaros. Bence de bir de şöyle bir durum var. Modric'in yerine gerçekten Arda Güler monte edilirse bu böyle 2 senelik 3 senelik bir proje olmaz. Arda Güler çok genç. Nereden baksanız 12-13 sene, yani 30'lu yaşlarının ortalarına kadar belki de, yani performansını sürdürebilirse böyle bir demirbaş futbolcusu olabilir Real Madrid'in ve Real Madrid bir 12-13 sene oraya da kim oynatacağız diye düşünmez. Bu önemli ki Real Madrid genelde o bölgeye öyle oyuncular monte ediyor. Geçmişten de baktığınız zaman ta 2000'lerin başından beri özellikle Morientes'de, Steve McManaman'lı dönemden beri orada böyle çok rotasyona gitmiyor. Uzun sürüyor o bölgedeki. Orta sahanın merkez orta saha, libero gibi futbolcuları çok uzun süreli oyuncular oluyor. Daha çok kanatlarda değişiklikler. Bu kim? Real Madrid genel olarak oyun kadrosunu da koruyan bir kulüp. O yüzden monte olduğunuz anda Real Madrid'in demirbaşı olursunuz. Evet. Geçiyoruz bir sonraki habere. Mbappe haberi enteresan. Paris Saint-Germain'den ayrılacağını açıklamıştı Mbappe. Bu nereye gideceğini de herkes biliyor. Real Madrid'e gidecek. Önümüzdeki sene İnşallah uzun süre kalıcı olur Real Madrid'de ve bizleri gururlandırır her zaman. İnşallah Barbaros. Ben de aynı temennideyim. Mbappe ayrılacağını açıkladı Paris Saint-Germain'den. Gideceği takımda Real Madrid, artık herkes biliyor. Sadece resmiyette kavuşacak bazı şeyler. Haziran'da, Temmuz'da resmiyette kavuşur. El Khalifi, Paris Saint-Germain'in sahibi, onunla bir kavga etmiş. Ne zaman etmiş? Bu Toulouse maçı, 3-1 yenildikleri Toulouse maçının hemen öncesinde demiş ki ben Mbappe ile bir görüşmek istiyorum. Maç öncesinde bir toplantı yapalım demiş. Toplantıda ne konuşulduğu bilinmiyor ama bir anda da böyle gürültüler yükselmiş salondan. Duvarlara böyle tekmeler, yumruklar falan, yani anladığımız kadarıyla, yani oradaki hangi gazete olduğunu da söyleyeyim hemen Mbappe olayının. Gazeteyi yazmamışım, kusura bakmayın, ama bir gazetesiydi. Fransız gazetesiydi. L'Equipe değildi, başka bir gazeteydi. Yazmamışım ama bu videonun altına ben o gazetenin de şeyini yazarım. Kaynağını da yazarım. Duvarlar sarsıldı denmiş. El Khalifi Fransız futbolcu ayrılık videosuna neden kendisine teşekkür etmediğini veya hiç yer vermediğini sormuş başkan için. Toplantıda kısa süre önce tartışmaya dönüşmüş bu sorudan sonra. Görgü tanıklarına göre şiddet boyutuna ulaşmış. Yani bir yumruklaşmaya gitmiş olay ve bu yüzden de maç 4 dakika geç başlamış. Yani maça geç çıktılardı. Bunun nedeni de buymuş. Fransa basınına yansıyan haberlere göre. Geçiyoruz bir enteresan habere. Manchester City ya da Girona, ikisinden biri Şampiyonlar Ligi'nden men edilecek. Çok enteresan. Yani nasıl denk geldi, nasıl oldu? Hayret edici bir şey. Hemen okuyalım haberimizi. İspanya La Liga'da sezona damga vuran Girona muhteşem bir performans göstererek Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazandı. Fakat UEFA'dan bir mektup geldi. Niye mektup geldi? Onu hemen anlatalım. City Football Group, yani bu uluslararası bir futbol şirketi, Manchester City'nin sahibi ve Girona'nın da %47'sinin sahibi. Fakat UEFA'nın böyle her gün yeni bir anlamsız şeyini görüyoruz, kuralını görüyoruz. İşte Arda Güler'in de eğer maça çıkmazsa resmi olarak kupayı alamayacaklar arasına girmesi gibi böyle değişik kurallar çıkıyor gün yüzüne. Bir kuralı daha varmış. Bir şirket sahip olduğu 2 takım aynı anda Şampiyonlar Ligi'ne katılırsa ikisinden biri men ediliyor. Ve bunların hangisinin men edileceği de işte onu da UEFA karar veriyor. Herhalde Girona'yı men ederler ama şöyle de bir şey var. Cezalandırmak ve gözdağı vermek için Manchester City'de yapabilirler, men edebilirler. Yani acayip bir durum var. Fakat şöyle de bir çıkış yolu var City Football Group için. Eğer ki Girona'nın hisselerini %47'den %30'un altına, yani %29 seviyesine çekebilir, o kadar olan hisseyi satabilirse o zaman sıkıntı yok. Yani %30'un altında hissesi varsa sıkıntı yok ki muhtemelen de böyle bir yola gidecekler. Girona'nın hisselerini satacaklar. %30'un altına düşürecekler sahip oldukları hisse sayısını.
Bunu kağıt üstünde mi yaparlar, gerçekten mi satarlar onu bilmiyorum ama onlar için şu anda tek çıkış yolu bu. Bu da çok enteresan bir haber gerçekten. Ben duyunca şok oldum. Demek ki UEFA'nın böyle değişik kuralları varmış. Hemen bir şeye geçelim. Neler yazılmış? Kulübün niyeti Arda'nın uzun vadede takımın beyni olması. Evet, takımın beyni, evet, yani artık günümüz futbolunda takım beyni yok. Takım komple bir beyin halinde çalışıyor. Öyle işte Alex gibi, Hacı gibi, böyle hatta böyle Pierre von Hooijdonk'lar falan var. Türkiye'den örnekler veriyorum. Wesley Sneijder takımın beyni, maestro falan, hani bu artık özellikle Avrupa futbolunda neredeyse kalmadı. Hatta Avrupa futbolunda yakında şey de bitecek, forvet de bitecek. Çok enteresan bir şeye gidiyor. Yani bek denen olay bitiyor Avrupa futbolunda. Bekler tamamen ileriye çıkan. Yani özellikle City'nin Tottenham maçını izlerseniz, dün akşam oynandı. Yani neredeyse bekler hiç gelmediler geri, yani acayip bir şey. Çünkü defans hattını oluştururken bir anda libero ile beraber üçlü defans, ama geriye koşularda orta sahadaki oyuncular da geriye koşarak bir dörtlü beşli defansa geçiyorlar. Yani beklerin gelmesini beklemeden defans hattını oluşturuyorlar. Ondan sonra bekler gelince farklı bir noktaya geçiyorlar ama kesinlikle beklerin bir defansif özelliği üzerinden plan yapılmıyor. Yani futbol çok başka bir noktaya gidiyor. Real Madrid'de görüyoruz yani, tamam Vinicius daha forvet gibi oynuyor ama tam bir forvet değil. Benzema gittikten sonra ne yapacaklar dedik. Ama forvetsiz bir oyunla, herkesin bir anda forvet olabileceği bir oyunla Real Madrid kupanın en büyük favorisi oldu. Şampiyonlar Ligi kupasının. Kulübün niyeti Arda'nın uzun vadeli takımın rejisörü olması. Dikkat edersen İspanyol basını Arda'dan Türk oyun kurucu diye söz ediyor. Evet, oyun kurucu diye söz ediyor. Doğru. Evet, bir takımın beyni yok dedim. Bütün takım beyin halinde oynuyor artık. Avrupa'da futbol böyle bir şeye evrildi. Ama evet, oyun kurucu denen bir nokta var. Oyun kurucu pozisyonu var. Ve bu noktada da Arda eğer başarılı olursa dediğin gibi uzun süre Real Madrid'de yer alacak. Geçiyoruz Zaniolo haberine. Zaniolo haberine herkesten kötü haber. Çünkü Zaniolo sakatlandı. 65. bu Tillemans'ın yerine oyuna girdi son maçta. 65. dakika ve 79. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. Nicola Zaniolo'nun ayağında mikro kırılma meydana geldi ve bu nedenle belki de Avrupa Kupası'nı kaçıracak. Avrupa Kupası'nı kaçırması demek şu demek: Aston Villa zaten istemiyordu. Zaniolo'nun transfer olabilmesi için kendisini Avrupa Kupası'nda göstermesi gerekiyordu. Yoksa Galatasaray'a geri dönecek. Eğer sakatlık nedeniyle Galatasaray'a da geri dönerse, kimse alıcısı çıkmazsa, ki zaten Zaniolo'nun değeri çok yüksek, onun altına da Galatasaray satmak istemeyecektir. Zaniolo Galatasaray'a geri dönerse bir de sakatlık problemiyle geri dönecek. Bu da Galatasaray için kötü, çünkü yazın erken başlıyor lig Galatasaray için de. Çünkü eleme oynayacaklar. Şampiyonlar Ligi elemesi oynayacaklar. Yanlış bilmiyorsam Ağustos ayının ortalarında falan başlıyor ama yabancı oyuncuların bir kaprisi olur. Böyle sakat falan geldikleri zaman da yatarlar. Özellikle yazı öyle geçirmek isterler. Ve en ufak bir şeyde de bu sakatlığını dile getirirler. Neden Türkiye'de böyle yapıyorlar bilmiyorum. Yani Türkiye'den gitmek için kullanıyorlarsa kendi kariyerlerini, yani işte Türkiye'ye gelip kısa bir dönem durup kendimi göstereyim, gideyim noktasında kullanıyorlarsa harika işler yapıyorlar ama yani böyle yatmaya geliyorlarsa da gerçekten çekilmez hale geliyorlar. Zaniolo'yu da geçiyoruz. Hangi takımı? Beşiktaş'a. Benim çok eleştirdiğim Samet Aybaba'nın yönettiği takıma şu anda. Samet Aybaba ve ekibi şu anda biliyorsunuz ki teknik direktör belirsiz. Serdar Topraktepe ile devam edebilirler belki. Belki etmezler ama Sergen Yalçın sesleri var. Muhtemelen de Sergen Yalçın'a bir teklif gelirse Sergen Hoca bu teklifi kabul edecektir diye düşünüyorum. Ama Beşiktaş'ta tabii ki takımın yenilenmesi gerekiyor. Takımın biraz da Galatasaray ve Fenerbahçe'nin geldiği noktaya kadar gelmesi gerekiyor. Ve bunun için de bazı isimlerle öncelikle yolların ayrılması gerekiyor. Peki kimlerle yollar ayrılacak? Cenk, Salih, Gezal, Utku ve Voral'ın sözleşmeleri sona eriyor. Bu isimlerden Gezal ve Voral'ın gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yönetim ayrıca kontratı devam eden 17 isimle de masaya oturacak. Bu isimlerden Rozier, Onana, Hasic, Montero ve Cisse ile de yolların ayrılması planlanıyor. Burada ben Hasic, yani Rozier bu sene gerçekten yoktu.
Açıkçası evet, kimse için üzülemeyeceğim. Yani kimse ya o gitmese de olur diyebileceğim kimse yok ve bir tek Cenk var. Türk futbolcu ve forvet. Forvet çok zor bulunuyor artık. En azından böyle bir pivot forvet noktasında Cenk'i kullanabilirler önümüzdeki sene belirli maçlarda. O yüzden Cenk'in gideceğini düşünmüyorum ama diğerleri olabilir. Diğerleri gidebilir. Beşiktaş'ın da yakında artık yazın özellikle en çok Beşiktaş haberi yapacağız. Çünkü buna eminim yani. Daha şimdiden eminim Beşiktaş haberi yapacağımıza. Çünkü yepyeni bir takım, yepyeni bir şekillendirme yapacaklar. Yeni bir takım kuracaklar adeta. O yüzden de böyle bir transfer haberleri üst üste gelecektir diye düşünüyorum. Hemen bir yorumlara bakalım. Dün Nirel'in maçını bir YouTube kanalından takip ederken oradaki yönetici Ronaldo Galatasaray'a gelecek dedi. Böyle bir şey var mı gerçekten? Ben bugün o şekilde hiçbir habere rastlamadım. Barbaros, ben de şimdi senden duyuyorum. Ronaldo'nun Galatasaray'a, yani bilmiyorum, gelmez bence. Gelir mi? Niye gelsin ki? Şu anda Arabistan'da çok büyük bir para kazanıyor. O paraları bir Türk kulübünün ödeyebilmesi mümkün değil. Hatta şu anda o paraları bir Avrupa kulübünün de ödemesi öyle kolay değil yani. Suudi Arabistan. Hatta ben Suudi Arabistan derken bir ince anekdot vereyim Galatasaray ile ilgili. Zaha biliyorsunuz 2 yıllık kontratı var ve transfer edilmesi gerekiyor. Yani çünkü takımdan ayrılacak. Zaha'ya kulüp bulunmaya çalışıyor ama El Şabab, yanlış hatırlamıyorsam, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Zaha'ya teklifte bulunacakmış. Galatasaraylı yöneticilerle de bunun için iletişime geçmişler. Muhtemelen Wilfried Zaha da bu yaz Suudi Arabistan'a gidecek. Galatasaray'da oradan gelecek para. Suudi Arabistan'dan biraz fazla para gelebilir. Ya gerçekten Zaha'ya da ödenen parayı kurtarabilir. Bunu da Erdem Timur ayarlamış. Aynı zamanda da bir Puma ile bir şey var. Sponsorluk anlaşması var. Yanlış duymadıysam Puma'ydı sanırım. Eğer ki 1 milyon forma satarlarsa Galatasaray'ın kasasına 50 milyon euroluk bir para gelecek. Ben hesapladım. Formaları aşağı yukarı 5 bin liradan satsalar 1 milyon forma 147 milyon dolar gibi bir para ediyor. Eğer ki böyle bir satışı yakalarlarsa da 50 milyon doları da direkt Galatasaray'a kalacakmış. Bu da işte Galatasaraylı taraftarın artık Fenerbahçeli taraftar gibi de gidip forma alması gerekiyor anlamına geliyor. Bunu Türkiye'de en iyi yapan Fenerbahçe taraftarı. Bir bakarsanız şöyle Caddebostan'da Fenerbahçeleri anlarsanız gömlek giyerler Feneryum'dan alınmış. Düz beyaz gömlek, sadece şurasında küçük bir Fenerbahçe amblemi var. O da böyle marka gibi duruyor. Ama düz beyaz gömlek, takıma katkısı olsun diye gitmiş Feneryum'dan almış ki Feneryum'un da ürünleri gerçekten güzel. Galatasaray'ın da biraz ürünlerini bu noktada güzelleştirirse satışlar yükselecektir. Orti kamerayla işlerirsen izlenmen 10'a katlar. Orti haklısın, kameralar, evet alacağım. Bir kamera alacağım. Ben şu anda inanmazsınız ama telefonumun kamerasıyla bir uygulama var. Kamera almak yerine o uygulamayı satın aldım ben. O da bir üst paketini de satın alırsam 1080'de yayın yapabileceğim ama şimdilik gerek yok. Ama aklımda, evet, ilk yapacağım şey iyi bir kamera almak. Telefonla falan olmuyor. Haklısın. Enis yazmış bunu da. Barbaros'a devam ediyoruz. Avrupa Kupası'na katılacak kulübe gitmek istemiş. Ondan dolayı Galatasaray'da çıkarmış da olabilirler. Evet, Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'ne katılma ihtimali yüksek olan bir takım şu anda Galatasaray ama eleme oynayacak. Ama yani Ronaldo da 40 yaşına geldi. Yani biz biraz daha böyle artık birilerini bulmamız gerekir noktasında düşünüyorum ben. Hani Ronaldo etki edebilir ama gerçekten takımın dinamiklerini de bozabilir ama mükemmel oynayabilir. Ya gerçekten şu anda Cristiano Ronaldo transferi çok büyük sükse yapar ama bir saatte bomba etkisi de yapar. Falcao gelmişti buraya. Falcao da çok büyük Galatasaray zarar etti. Yani 20-25 milyon euro gerçekten çöpe gitti. Bir de grafikler için grafik yere danışırsam pro görünür ve çok daha artar. Haklısın. Yani daha 3 ay önce kurdum ben bu kanalı. Gerçekten de kendi imkanları da. Yani mikrofonum da şöyle 500 liralık bir mikrofon. Mikrofon da alacağım. Zamanla her şeyi geliştireceğim. Yani arkada yaptığım ışıkları ben kendim monte ettim. Burada bir tane daha ışığım var. Onu da hatta böyle şey yaparsam arkadaki led yetmiyor diye bir ışık daha koydum. Bakın kanalımı nasıl yaptığımı da İnanılmaz, burada böyle bir şey, yani taş devri icatlarıyla burada yayın yapıyorum aslında. Yani böyle çok profesyonel değil ama ben daha çok işe odaklanıyorum. Hani yaptığım şey, konuştuğum haberler, yabancı basındaki haberleri çekiyorum, çeviriyorum, anlatıyorum burada. Yabancı basında bunlar yazıldı, çizildi diye.
Ama Enis, yorumun için teşekkür ederim. Yani bu yorumun beni çok mutlu etti. Çünkü güzel bir, yapıcı bir yorum. Sesin arada bir kesiliyor zaten. Sesim onu bilmiyordum işte. Bak, onunla ilgilenirim gerçekten. Önemli. Azerbaycan'dan selamlar kardeşim. Atmosfer güzel, fazla kafana takma kardeşim, zaman olur, düzelir yavaş yavaş. Düzelir ya, acayip pahalı kameralar falan 20 milyardan başlıyor. Mikrofon 10 bin liraya, 10 bin liraya mikrofon, hem de en ucuzu, yani acayip bir şey. Fiyatlar uçmuş, o başka bir programın konusu tabii ki de. Biz şimdi Beşiktaş'ta bitti, şimdi asıl habere geldik. Asıl haber bu. Efsane pilot Michael Schumacher. Benim de efsane. Ben Formula 1'i çok severim. Formula 1 çok izlerim. Hatta ben kendi çalıştığım kurumda da Formula 1 üzerine yazılarım da var. Ya çok küçük yaştan beri böyle ailecek abimle falan izlediğim bir spordur küçük yaşlardan beri ve ben gerçekten bir Michael Schumacher hayranıyım. Benim için çok başka noktada Michael Schumacher. Niye böyle bilmiyorum. Hani bazıları sever ya, Alex'i çok sever, Ronaldo'yu çok sever. Benim için Schumacher'dir. Schumacher'in o yaşadığı talihsiz olaydan dolayı ben böyle bir ay falan gerçekten kendime gelememiştim. Çünkü yani benim böyle idolüm gibi bir adamdır. Hem böyle sportmenliğiyle, başarısıyla, etrafına olan sevgisiyle, o Fethel'e yaklaşımıyla, o Fethel gibi birini yetiştirmesiyle acayip işlerdir. Ama Michael Schumacher biliyorsunuz ki bir kaza geçiriyor. Detaylarını söylemeyeceğim. Zaten herkes biliyor. Koma halinde yaşıyor. Aynı işte Kenan Işık gibi. Michael Schumacher de böyle bir koma halinde sürekli olarak bakılıyor. Barbaros tam anlamıyla profesyoneldir Michael Schumacher. Bence de dünya tarihine geçen 10 sporcudan biridir benim için Michael Schumacher. Onunla ilgili bir haber çıktı bugün. Michael Schumacher'e ait 8 tane saat Salı günü Cenevre'de düzenlenen bir açık arttırmada 4 milyon İsviçre frangın fiyata satılmış. İsviçre frangının da değeri biraz da Euro'dan da yüksek diye biliyorum. Bayağı bir para yani satılmış. Bunun da nedeni, kimliğini açıklamamış bu arada saatleri alan kişinin, ama şöyle bir haber çıktı RTL'de, Fransız RTL gazetesinde, daha doğrusu RTL televizyonunda, özür diliyorum, gazete değil. Sanırım böyle bir maddi, yani çünkü Michael Schumacher'in bakımı için çok büyük paralar harcanıyor. Sanırım böyle birazcık maddi bir noktada sıkıntı yaşandığı için bu saatlerin satılmasına karar verilmiş diye bir haber çıktı. Ama net bilmemekle beraber, bu arada son dakika haberini vereyim. Filenin Sultanları Japonya'ya 3-2 yenildi. Olsun, kötü başladı ama Filenin Sultanları bir şekilde sonunu getirir. Neyse, Michael Schumacher ile ilgili böyle bir üzücü haber var. Maddi sıkıntılara girdi herhalde ailesi, çünkü çok uzun süredir komada. Mick Schumacher de biliyorsunuz ki o da Mercedes'in yardımcı pilotu, yani yedek pilotu. Daha doğrusu test pilotu tam anlamıyla. Arabaların işte yarış öncesi testlerini yapıyor. Yani antrenman turları öncesi yapılan testleri yapılıyor. Mick Schumacher henüz babasının izinden gidemedi ama daha genç. Belki de onun geldiği noktalara gelebilir. Yani 2026'dan sonra Formula 1 değişecek. Her şeyle değişecek. Yeni takımlar gelecek. Yeni motorlar gelecek. İşte bu noktada da önümüzdeki sene zaten Lewis Hamilton Ferrari'ye geçiyor. Ve Mercedes'te bir koltuk boşalacak. Belki de oraya da Mick Schumacher'ı monte edecekler, bilmiyorum, ama eğer ki bir şans daha verilirse bence Mick bu sefer bunu boşa çıkarmayacaktır diye düşünüyorum. Babasının yarım bıraktığında tamamlar. Gerçi çok da babasının yarım bıraktığı bir şey yok da en azından onun yolunda devam eder diyorum. Programı da böyle bitiriyorum. Bugün de evet, yarım saat süren bir program yaptık. Bayağı da izlendik. Bayağı da kişi geldi. Azerbaycanlardan gelindi. Barbaros geldi. T-Bek geldi. Enis geldi. Çok güzel yorumlar yaptınız. Ömer Faruk Örs, hoş geldin kardeşim. İyi yayınlar, güzel elemansın. Arda'yı kaçırdın mı? Arda'yı kaçırdın. Ta programın en başında anlattım Arda'yı. Ama üzülmene gerek yok. Çünkü bu yayınlar silinmiyor. Dönüp oradan izleyebilirsin. Çünkü hemen anlatabileceğim bir şey değil. İspanyol basınında neler yazıldı, çizildi, hepsini detaylı bir şekilde anlattım yayının başında. Bir 5-6 dakikalık bir bölüm var. Orayı kaçırma bence. Geriye sar, izle. Çok çok güzel oldu orası. Bizim de gelecek
Türk pilotumuz olacak inşallah. Sofuoğlu hazırlıyor oğlunu ama Sofuoğlu oğlunu galiba MotoGP için hazırlıyor. Formula 1 için değil. Ama evet, Formula 1 için de bizde de yarışan birkaç genç var. Formula 3, Formula 2 noktasında, hatta Formula E noktasında böyle bir girişimler var biliyorum. Ama Formula 1 çok zor. Gerçekten çok zor. Yani Mick Schumacher Formula 1'de Haas takımıyla yarıştıydı geçtiğimiz yıllarda. Mick Schumacher Formula 2'nin şampiyonu olarak gitti. Yani Formula 2'de Mick Schumacher resmen herkesi yendi. Acayip yarışlar yaptı. Ben de öyle çok izleyemedim ama en azından sonuçları takip edebildim. Yani dedik ki babasının izinden geliyor bu. Formula 1'de acayip işler yapacak ama olmadı. Tamam, Haas takımı kötü. Oranın arabası kötü, motorlar kötü. Onun, yani Mick Schumacher'in tek bir tane rakibi vardı. Nikita Mazepin. Onu hep geçiyordu. Ama çok kritik hatalar da yaptı açıkçası ve bir sonraki senede Formula 1'de, yani ikinci yılında, Haas takımında ikinci yılında performansı yükselmesi yerine böyle çoğunda aynı kaldı ve bir tık da sezon sonuna kadar düştü ve bu da ilgileniyormuş Zayn ile. Evet, ilgileniyor ama McLaren'e önemli birisi de yardım ediyormuş. Bu McLaren'ı kim için dedim Barbaros, anlayamadım. Bizim Türk pilot için dedin sanırım. Olabilir, bilmiyorum, haberim yok ama bakarım. Şu an senden öğrendim. Onunla ilgili detaylara da bakarım. Yani bu Verstappen'in domino etmesiyle Formula 1'de de biraz Formula 1'den uzaklaştı bütün medya. Çünkü haber çıkmıyor. Hep aynı şeyler. Zayn için olabilir. Çünkü bakın, Kenan Sofuoğlu siyasette de girmiş biri olduğu için zaman zaman böyle sosyal medyada falan eleştiriliyor. Zayn'e yaptıklarıyla. Mesela 3 yaşında çocuğu motora bindirdi falan ama bilmedikleri için bunu söylüyorlar. Yani 3 yaşında binmesi lazım o motora. Gerçekten bu böyle. Yani o kasların gelişebilmesi için, o yani saatte 300 kilometre hızla giden bir aracın milisaniyelerle beyninde düşünüp karar verip onu da kaslarından geçirmen lazım. Bu böyle 10 yaşına gelsin de oğlum gitsin de öğrenilmiyor maalesef. Bu gerçekten doğuşta öğretmek gerekiyor. Doğarken bunu öğretmek gerekiyor ki 20 yaşlarına geldiğinde işte Verstappen olsun. Yoksa olmuyor yani, bir yerlerde işte sadece hobi olarak kalabiliyor. Evet, aynen, Barbaros öyle. Yani bu dünyada da böyle. Sadece Kenan Sofuoğlu noktasında değil. Bu işin olayı bu. Yani sadece Kenan Sofuoğlu değil. Yani Michael Schumacher'de Mick Schumacher aynı yaşlarda öğretmeye başladı. Bu böyle öğreniliyor. Başka türlü öğrenmenin imkanı da yok ne yazık ki. Çünkü insanın arabayla beraber, motorla beraber o motora dönüşmesi lazım. Bu sporu yapabilmesi, gerçek anlamda profesyonel olabilmesi için. O yüzden şu anda Zayn küçük ama 20 yıl sonra, yani bizler artık orta yaşlı insanlar olacağız. O da 20'li yaşlarının ortalarında olacak. 20 yıl sonra Zayn belki de Formula 1 dünya şampiyonu olacak. Bilmiyorum, ya da MotoGP dünya şampiyonu olacak. İkisi de aynı şey yani. MotoGP'de şampiyon olmak da Formula 1'de şampiyon olmak klasman olarak aynı şey yani. Çünkü ikisi de o sporların en üst noktası. Teşekkür ediyorum tekrardan. Beni izlediniz, dinlediniz. Kulağınıza, gözünüze sağlık. Tekrar görüşeceğiz. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.